Hatice Hanım neşeli, bakımlı, hafif tombul, genç yaşında dul kalmış zengin bir kadındı. Hayatını büyük babasından kalan köşkünde sakin bir şekilde geçirirdi. Namusa ve temizliğe büyük önem verirdi. Hizmetkarları Gülter ve Eleni'ye her sabah köşkünü temizletirdi. Bolulu aşçısı Mehmet'i ise tepeden tırnağa beyazlar giymeye ve her gün tıraş olmaya mecbur tutardı. Tüm çalışanlar son derece dürüst ve namuslu olduklarından kiler hiçbir zaman kilitlenmez, paralar köşelere saklanmazdı. Mehmet ise öyle doğru ve terbiyeli bir insandı ki konuşurken karşısındakinin gözlerine bakmaktan dahi çekinirdi. O gün Hatice Hanım her zaman olduğu gibi evdekilere vaaz veriyordu. Benim gibi olun. Ben diğer köşklerin hanımlarıyla görüşür müyüm? Siz de hizmetçileriyle, uşaklarıyla görüşmeyin. El insanı azdırır, doğru yoldan saptırır. Tüm çalışanlar bu öğüdü yerine getirirdi. Evdeki hiç kimse başka biriyle konuşup görüşmezdi. Hatice Hanım kısa boylu olduğundan evin içinde yüksek ökçeli ayakkabılar giyerdi. Üzerinde adeta bir cambaza dönüştüğü yüksek ökçeli ayakkabılarıyla evin içinde her yeri denetleyerek dolanır dururdu. Ancak bu yüksek ökçelerin başına dert açacağını bilmiyordu Hatice Hanım. Ah, bana bir şey oluyor. Gülten, koş! Hatice Hanım fenalaştı. Kolonya getir. Mehmet Hanım doktoru ara, çabuk gelsin. Hanımefendi, bacaklarınızdaki sızıların da, başınızdaki ağrının da tek sebebi evde giydiğiniz yüksek ökçeli ayakkabılar. Bunları çıkarıp da yünlü, yumuşak terlikler giyerseniz hiçbir probleminiz kalmaz. Peki doktor, teşekkürler. Ne demek, geçmiş olsun. Sağ olun. Gülter! 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 Efendim Hatice Hanım. Çarşıdan aldığımız yünlü terlikleri getirsene bana. Tamam, hemen getiriyorum. Buyurun. Hatice Hanım doktorun önerisini yerine getirdi. Artık evde yünlü ve topuksuz terlikleriyle dolaşır olmuştu. Meğer doktor haklıymış. Bu yünlü terliklerle ağrım, sızım kalmadı. Fakat Hatice Hanım'ın sorunları daha bitmemiştir. Hatta yeni başlamaktadır. Eleni benim diş fırçamı kullanıyor. Gördükleri ne yazık ki bu kadarla kalmadı Hatice Hanım'ın. Gülter ise o sıradakilerden reçel kavanozlarını aşırıyordu. Bu evde neler oluyor? Bu namuslu insanların hepsi birden birkaç gün içinde nasıl da çalan çırpan insanlara dönüştüler böyle. Bardağı taşıran son damla ise aşçı Mehmet'ten geldi.
rezalet. Bu ne cüret? Pastada parmakla yenir miymiş? Iy, midem bulandı. Yok, bunlar artık çok oldular. Bakalım şimdi çalacak ne bulabilecekler. Edepsizler. Eleni ile Gülten neredeler acaba? Mutfaktan da sesler geliyor. Oh, yarasın. Ne? Gülter. Senin şekerliğin getirmiyor artık. Ne oldu? Hanım her tarafı kilitledi. Ne yapayım? Getiremiyorum. Eleni. Sen de gece hiç gelmiyorsun. Her gece helva yapıp bekliyorum. Yakalanacağız. Sonra hanım bizi kovacak. Ne yapacağız? Ah, o terlikler. Bütün işlerimizi mahvettiler. Hanımın geldiği duyum yok ki. Yüksek ölçeli ayakkabıları var iken üst katta adım atsa duyuyorduk. Şimdi indi yanımıza kadar geldi de hiçbir şey duymuyoruz. Haklısınız bre. Edepsizler, namussuzlar, defolun evimden. Çıkın hemen dışarı. Görmek istemiyorum hiçbirini. Bu kadar mı namussuz, bu kadar mı edepsiz olabilir insanlar? Ne oluyor bu dürüst insanlara? Nereye gitti bunlar? Hepsine birden neler oluyor? Hatice Hanım'ın bu vakitten sonra evine aldığı tüm adamlar hırsız, yolsuz, namussuz çıktı. Kimi cüzdanından para çalmaya kalktı, kimi ise köşke hanım orada değilken arkadaşlarını getirdi. Bu kız burada ne yapıyor? Çıkın, hiçbir şey açıklamadınız. Gidin, hepiniz gidin, defolun, defolun. Baktı ki böyle olmayacak, o da çareyi yine yüksek ökçeli ayakkabılarını giymekte buldu. Yine ağrılarım, baş dönmelerim başladı. Ama olsun. Varsın başım ağrıyacağına ayaklarım ağrıyor.